Merhabalar efendim. Ben Deniz Pelinçini. Pelinçini'nin YouTube kanalını izliyorsunuz ve yine uzun bir aradan sonra bir yarım kalan dosyasıyla beraberiz. Hep başta söylediğim gibi yine söyleyeceğim. Keşke bu formatı yapmak zorunda olmasaydım. Keşke adalet peşinde olan insanlar, adalet arayan insanlar, haksızlığa uğradığını düşünen insanlar karşımda dertlerini anlatmak zorunda kalmasalardı diyorum ve bugün yine 6 Şubat dosyalarından devam edeceğiz. 6 Şubat öncesi deprem yayını çok yaptım ve size hep dedim ki lütfen unutmayın. 6 Şubat geçti. Nisan'a geldik. Yine soruyorum, unuttunuz mu? Unutmadık diyeceksiniz ama ben kendimi de katayım. Unutuyoruz arkadaşlar. Unutuyoruz. Bugün tekrar hatırlayacağız. Karşımda Tuğba Erdemoğlu var. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Tuğba Hanım sizi şöyle anons etsem olur mu? Kahramanmaraş'ta Sait Bey sitesi ki daha önce yine bu bina ile ilgili de yayın yapmıştık. Orada ailenizden 4 kişiyi kaybettiniz. Doğru söylüyorum değil mi? Evet, Sait Bey sitesinde Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde ailesinden 4 kişiyi kaybetmiş ve o gün bugündür de onların adalet yani onların kaybı üzerine adalet peşinde savaşan bir depremzede var karşımda. Tuğba Hanım, hemen konuya gireyim. Sonra fotoğrafları, videoları tek tek sizle incelemek istiyorum. Şok olacağınız bir video var. Onu Tuğba Hanım anlatacak size, inanamayacaksınız. Peki, şimdi 10 Nisan günü yani bu cuma karar duruşması var Sait Bey sitesi için. Ne bekliyorsunuz siz bu duruşmada? adaletin tecelli etmesini istiyorum. 3,5 yıldır bir adalet mücadelesi veriyorum ve adalet mülkün temeli ifadesine sığındım ve adaletin herkese eşit şekilde dağıtılacağını zannederek bir adalet mücadelesi verdim ama 3,5 yıldır verdiğim mücadelede adalet bize eşit bir şekilde işlemedi. Hı hı. Adalet bize çok uzak kaldı. Biz adalete ulaşmakta çok zorlandık. Benim inancım ve güvencem adalet sağlanır. Kaybettiğimiz sevdiklerimizin hesabı en ağır şekilde sorulur zannettim. Ama geldiğimiz noktada ve dava süreçlerimizde gördük ki adalet işlemiyor ve bizlere eşit bir şekilde sağlanmıyor. 3,5 yıldır bir adalet mücadelesi veriyorum. Bilinçli taksirle açıldı dosyamız. Olası kasta en yatkın davalardan bir tane olmasına rağmen 10 duruşma geçirdik ama olası kastan hala bir ek savunma dahi alınmadı. Şimdi Tuğba Hanım, bu cevabınızdan yola çıkarak şöyle bir şey soracağım. Şimdi adaletin tecelli etmesini bekliyorum ve bunun için uğraşıyorum diyorsunuz. Hatta adalet nöbeti fotoğrafınız da var. O nöbeti fotoğrafı da alalım Nevzat Bey. Bu meseleyi de soracağım. Bu fotoğraf nerede çekildi? Burada tam olarak ne yapıyorsunuz diye. Nevzat Bey fotoğrafı getirirken size şunu soracağım. Şimdi adalet bize tam sağlanmadı, eşit davranılmadı vurgusu yapıyorsunuz. Bu 10 duruşma boyunca ne yaşandı? Yani siz hakkınızda bu fotoğraf. Önce hemen şunu bir söyleyeyim. Siz bir adalet nöbetindesiniz burada. Nerede çekildi bu fotoğraf? Ne zaman çekildi? Adliyenin önünde tuttuğum adalet nöbetlerinden bir tanesi bu. Bu tek değil, enkazın üzerinde de tuttum. Yine adliyenin çeşitli yerlerinde de tuttuk. Şehir dışlarında da adalet nöbetlerimiz ve çağrılarımız oldu. Bu adliyenin önünde günlerce tuttuğum adalet nöbetlerinden bir tanesi. Tuba Hanım burada yalnız mısınız? Sizinle birlikte gelen birileri oldu mu? Burada yalnızım. Bunun dışındaki tuttuğum adalet nöbetlerinde arkadaşlarım, duyarlı insanlar, binamızda enkazdan çıkan ailelerimiz, o binada kayıp yaşayan ailelerimiz de vardı. Ama bu fotoğrafta tekim. Teksiniz. Ama genelde anladığım kadarıyla çünkü diğer dava dosyalarında da aileler hep beraber hareket ediyor ki ben bunu çok önemsiyorum. Hani bir kuvvet Evet. oluşması açısından. Peki ilk soruya dönersek dediniz ya adalet tecelli etmedi. Yani 3,5 senedir uğraşıyoruz ama bize eşit davranılmadı. Özellikle eşit kelimesini çok kullandığınız için soruyorum. Ne yaşandı? Yani neden eşit davranılmadı ve eğer bir başka birine daha mı eşit davranıldı? Ne yaşanıyor bu 10 duruşma boyunca? Deprem davalarında adalet hiç kimseye eşit bir şekilde sağlanmıyor, eşit davranılmıyor. Nasıl ki Sait Bey sitesini ben şöyle anlatayım. Dulkadiroğlu ilçesinde ana cadde üzerinde kentsel dönüşümle yapılan 2017 yılında yapılmaya başlanan 5 yıllık bir bina. Çok yeni. Ve bu Çok bina kentsel dönüşümle yapılırken 3,5 katı Dulkadiroğlu Belediyesi'ne 400 metre mesafe uzaklıkta 3,5 katı kaçak yapılırken hiçbir şekilde müdahale edilmiyor.
Denetim yapılmıyor, şantiye şefi bulundurulmuyor. Bütün yetki bir tek kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Şimdi Hemen deprem şeyi soracağım size. Daha önceki yayınlardan kaçak kat olarak söylediğiniz yer, bakın orada bir market var. Marketin üstünde bir boşluk, bir yer var. Depo olarak kullanıldığını düşünüyorum oranın. Bundan marketin altında 2 kat daha var. Kodda kalan kısım. anladım. Market 3. seviye. Hı Buraya hı, kadar proje tamam. tamam. Ama marketin üstünde olan o depo gibi görünen kısım projede yok ve kaçak yapılıyor. Hı. Orası asma kat olarak yapılıyor, normal kata çevriliyor. Çevrilmek için de bütün binanın taşıyıcı sistemlerine zarar verecek şekilde çelik profillerle monte edilip, yani ankrajlanıyor, kolon ve kirişlere ankrajlanıyor. Normal kata çevrilip kullanılıyor. Ve binamız depremde 8 saniyede yıkılırken bu kattan yıkılıyor. Yani esasında hiç anlamayan biri için dümdüz düşünürken, yani esasında bir proje var. O projenin içinde olmaması gereken bir boşluk yaratılıyor depo olarak kullanılacağı için. Ve de Evet. bütün o kolonları, o binanın ayakta tutan sistemi zedeliyor tabii, oraya o boşluğu yerleştireceğiz diye. Ve siz oradan, yani bina oradan çöküyor. Oradan hasarla Evet. birlikte anladığım kadarıyla çöküyor. Çok ciddi bir Hani ihmal. bizim inancımızda ve bizim duyumlarımızda, yani bize bilgilendirmek amaçlı söylenen, bir kolona çivi dahi çakılmaz. Bu binanın bütün kolon ve kirişlerine 10'ar santimlik demir çubuklar saplanıyor. Şöyle anlatayım. Sağlam bir insanın ben ayağına getirip bir demir çubuk sapladığında ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Bu binanın bütün taşıyıcı sistemlerine yapılıyor bu. Yani o zaman şöyle hemen akıl yürüterek şöyle bir şey soracağım. Mahkeme evresinde biz hep, çünkü depremle ilgili şöyle şeyler duyuyoruz, yani kulaktan dolma. Kolonları kesmişler. İşte kolon yokmuş mesela. Şimdi burada karşı taraf şöyle bir şey söyledi mi? Kolonları kesmedik efendim. Kolonları biz deldik. Mesela hani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Böyle bir açıklamayla gelmiş olabilirler. Zarar vermedik, alt tarafı deldik demiş olabilirler muhtemelen. Dediler mi? Biz oraya asma kat değil, asma tavan uygulaması yaptık. Tamam. Savunmaları bu. Anladım. Birinci savunmaları bu. Biz binaya tonlarca ağırlık verdiniz, binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiniz dediğimizde de sanık avukatlarından bir tanesinin çok komik bir şekilde ifadesi şu. İşte oraya balkonları kapatıp cam balkon yaptılar. Bu da binaya ağırlık verdi. Ha, siz kendi balkonlarınıza bakın. Bizim kaçak asma katımıza diyor. Bakmayın diyor yani. Avukat bey ya da hanım, bilemiyorum. Evet. Statip çizen proje Hı. müellefi de şey diyor. Hani biz bunları öngörerekten, zaten projede bunları hesap ederekten, kurtarma payını hesap ederek yaptığımız için bunlar problem yaratmaz diyor. Hmm. Yani biz zaten Zaten böyle, o projenin bir kurtarma payı var. Biz de tamam. bunu bu süreçte öğrendik. Ha, ben de şu an öğreniyorum. Her projenin bir kurtarma payı da anladığım kadarıyla var. Evet, Orayı ama kurtarma payını ranta da çevirebiliyoruz buradan anladığım kadarıyla. Çünkü evet. burası depo. Yani burası bir asma tavan falan Burası değil. Marketin deposu burası. burası binanın arka tarafı, kodda kalan 2 kat. Onun şu yıkılan kısım da market. Market. Burası marketin altında kalan kısım. Peki mahkemede bu 10 duruşma boyunca şimdi karara çıkacaksınız ama tavır, yani mesela anladığım kadarıyla avukatlardan biri inanılmaz bir savunma yapmış. Onun dışında şu an kimler yargılanıyor? Bu iş kimin üzerine kaldı? Çünkü bu şimdi denetmen olması lazım, denetleyen olması lazım, o lazım, bu lazım. Kimde kaldı bu iş? Şu an kim yargılanıyor? Dosyamıza mahkeme tarafından 5 tane bilirkişi raporu sunuldu. 5'inde de sanıkların hepsi asli kusurlu bulundu. Kamu personelleri de dahil. Ah, Şu an sadece müteahhit tutuklu. Diğer kamu personelleri hariç 5 kişi tutuksuz yargılanıyor. 2 kamu personeli de tutuksuz yargılanıyor. peki bu kamu personelleri işlerine devam ediyorlar mı? Biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla ediyorlar. Ediyorlar. Tek tutuklu müteahhit. Peki müteahhitten biraz bahsedelim. Müteahhitle ilgili bir bilgimiz. Onun bir mesela savunması var mı? Çünkü bu ciddi bir ihmal. Yani kolonları zedelemişler. Bunu biri sorumluluğu üzerine almak zorunda bu olayın. Ne diyor? Şimdi problemimiz şu. Müteahhit bir marketçi.
bir gıdacı. İnşaatın hiçbir şeyinden anlamıyor. Mahkemedeki savunması da şu. Ben inşaatın iyisinden anlamam. Benim inşaat bilgim yok. Ben bir marketçiyim, ben bir gıdacıyım. Ben burayı paket halinde yaptırdım. Çok Paket iyi. halinde yaptırmanız nedir? Yani paketin içeriği nedir? 45 kişiyi öldürmek miydi? Olur mu öyle şey? Paket olarak aldım diyor, topu birine at. Peki kimden almış? Mesela aldı, hani paket olarak aldı, projeyi yaptırdı. Anahtar teslim, ben yaptırdım, ben marketçiyim diyeyim, sıyrılayım. Peki bunu denetleyen yok mu? Hepimiz aldığımız paketi aldığımız yere yapabiliyor muyuz? Yani bunun bir denetmeni, bir yönetmeliği falan olması gerekmiyor mu bu İlk iş? mahkemede buranın 3,5 katı kaçak yapılıyor zaten. İlk mahkemede yapı denetim Hı, çalışanlardan bir tanesi biz burayı hiçbir şekilde denetlemedik dedi. Yapı denetim zaten denetlememiş. Yani buradaki usulsüzlükler sadece kağıt üzerinde yapıldı, teslim edildi, onaylandı, denetlendi. Hepsi kağıt üzerinde yapılmış. Müteahhitin hani paket içerisinde yaptırdım. evet. Bunu topu birine atacak. Topu atacağı kişi de bir tane kalıpçı ustası, bir tane demirci ustası. Başka kimse yok. Onlara kaldı tabii. Onlar Evet. şey, yargılanıyorlar mı? Yargılanmıyorlar. Hatta Yargı. oranın kalıpçı ustasının bir Hı, röportajı var. Kanal D'ye verdiği bir röportajda. Kendisi orada kızını, damadını ve torunlarını da kaybetti. Mahkeme öncesi kendisine yalvardım. Bakın buradaki usulsüzlükleri söyleyin diye. Ama söylemediler. Mahkemede yalan ifade verdiler. Açıklamasında diyor ki buranın projesinin hatalı olması, kolonların yatay değil dikey olması, kaçak asma kat yapılması bu binayı yıktı diyor. Bunu kendisi de biliyor. Oranın usulsüzlüklerle yapıldığını, çürük yapıldığını kendisi de biliyor. Ama mahkemeye geldiğinde her şey dört dörtlük yapıldı dedi. peki Tuğba Hanım, mahkemeden sonra görüştünüz mü hiç? Neden öyle bir ifade içinde bir değişiklik yapmış, biliyor musunuz? Kaybı var. Ee, Birilerini Sanık kaybı. tarafıyla görüştüklerini duydum. Kendileriyle irtibata geçmedim. Çünkü Hı, hani benim ifademi değiştirmek istiyor, işte bana baskı yapıyor gibi durumlara maruz kalmamak için ki bu dosya göz önünde olan bir dosya. Herkes tarafından bilinen ve artık arama motorlarına köpük bina dediğimiz zaman Sait Bey sitesinin çıktığı görseller var. evet, köpük bina dediğinizde çıkıyor sevgili seyirciler. Yani buradan kalıpçı ustası ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu bir hani tahmin, iddia, bir kan parası meselesi de olabilir muhtemelen. Çünkü bir şekilde anladığım kadarıyla kaybı olmasına rağmen ifade değiştirmesi enteresan. Peki şunu da söyleyeceğim. Esasında demin söylediğiniz şey her şeyi özetliyor Tuğba Hanım. Siz bana diyorsunuz ki denetlemedim diyorlar. Denetlemesi gereken şahıs mahkemeye gidiyordu ki ben burayı denetlemedim. Ama anlıyorum ki kağıt üzerinde denetlendiğine dair raporlar var. Doğru muyum? İmza. Geriye dönük, tarihler geriye dönük. Çünkü buranın Mart'ın sonu Nisan'ın başı gibi başlanıyor. Yapı ruhsatı 6. ayın Haziran'ın 13'ünde veriliyor belediye tarafından. Bu zamana kadar 4 kat çıkmış oluyor ve ben bunu Ankara İnşaat ve Mühendisleri Odası'nın hazırladığı raporla, uydu görüntüleriyle ispatladık. Delilleri mahkemeye sunduk. Yani buradan kaçışları yok. Bu binanın 3,5 katı kaçak yapılmış. O asma kat seviyesine kadar. Bu kadar hani 10 duruşma boyunca anladığım kadarıyla ispatladınız. Yani hani peki kararda niye karamsarsınız? Yani şimdi Cuma günü karar çıkacak ama beklediğiniz karar yani olası kast olmayacak gibi bakıyorsunuz bana. Neden? Her şeyi ispatlamışsınız çünkü. Şöyle anlatayım. Sait Bey sitesi davası 11 ildeki deprem davaları içerisinde ilk iddianamesi düzenlenen dava. Hı hı. Bizim iddianamemiz alelacele hazırlandı bana göre. Çünkü ilk hazırlanan iddianame. Bu iddianame mahkeme heyetinin bulduğu delillerle hazırlanan iddianameydi. Ben bu iddianame hazırlandıktan sonra Ankara İnşaat ve Mühendisleri Odası'ndan rapor hazırlattım. Uydu görüntülerine ulaştım. İnternette ben aylarca uykusuz, gecem gündüzüm hiç yoktu. Uykusuz bir şekilde internet sitelerinde, sosyal medyalarda, arama motorlarında, sosyal medyadan insanlara çağrı yaparak ulaştığım delillerle, bakın bunlar delil diyorum, bunlar çok ciddi ve somut deliller. Bu dosyanın olası kastla görülmesi gerektiğini gözler önüne seren deliller. Buna rağmen 3. mahkemede ben bunları sundum. Mahkeme heyetine anlattık, savunmalarımızı yaptık, her şeyi gözler önüne serdik. Yani sadece konuşmayla değil, delillerle gidiyoruz mahkeme heyetine. 3. duruşmada mahkeme heyetinin duruşma zaptına düşürdüğü bir not var. Diyor ki olası kastın değerlendirilmesi.
Üçüncü duruşmada bunu gördük ve umutlandık. Dedik ki olası kasta gidiyoruz. 10. duruşmaya geldiğimizde sanki ben o delilleri hiç sunmamışım, o belgeleri hiçbir şekilde dosyaya eklememişim gibi iddia makamı iddianamenin aynısını mütalaa olarak veriyoruz deyip bilinçli taksirle mütalaa verdi. Ve biz buna itiraz ettik ve ek süre istedik. Yani ben sizin alelacele hazırladığınız iddianameyi o kadar eklediğim delil, belge, bilgi, video, görsel ki o asma katın kullanmıyoruz diye iddia ediyorlar. Kullanıldığına dair ben bir sürü video, görsel sundum. Şey değil mi? Market onu herhalde şey olarak, depo olarak kullanmış diye tahmin ediyorum. Ona benziyor. Evet. Ya zaten müteahhit müteahhit o binayı altına market açmak için yapıyor. Özcan Marketler zincirine bir tane daha market eklemek için yapıyor. Bunu da mahkemede söylüyor zaten. Peki bir şey soracağım. Yani şöyle bir şey soracağım esasında. Soruyu öne çekiyorum. Tuğba Hanım, siz 4 kişi kaybettiniz. Kimleri kaybettiniz? Ben, annem, babam, 18 yaşında üniversite sınavına hazırlanan kız kardeşim ve dedemi kaybettim. Ben o gece ben de oradaydım. Hatta orada da kalıyorduk. Gece saat 12.30'da arada kesildi. Annem dediniz kesildi. Baştan alabilir miyim cevabınızı? Böyle bir hassas konuda tekrar soruyorum. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Annemi, babamı ve 18 yaşında üniversite sınavına hazırlanan kız kardeşimi ve dedemi kaybettim. Ve biz o gece ben ve benim diğer kız kardeşimle birlikte oradaydık. 11 kişilik bir aileydik ve biz de o gün orada kalacaktık. Ama gece saat 12.30'da o evden çıktık. Evet, buyurun. Dinliyorum. Gece saat 12.30'da çıktık. Annem kapıdan çıkarken en son hiç aklımdan çıkmıyor. Kızım ben seni sabah arayacağım deyip gözlerimin içine bakıp uğurladı beni. Kız kardeşim bir gün sonra abla yanına geleceğim diyerek uğurladı beni. Dedemle vedalaşıp çıktık. Babamı da hiç görmedim. Yorgun olduğu için uyuyordu. En son aşağıya indiğimde yani hani tevafuk mu derler, insan bir geriye dönüp bakar ya. Evet. Arkamı dönüp baktım. Annem her zaman pencereden biz çıkarken arabaya binene kadar bizi yukarıdan uğurlardı, el sallardı. Bakıyor mu diye dönüp baktım. Ve eve geldikten sadece birkaç saat sonra biz büyük bir sarsıntıyla uyandık. Ben yani depremin olduğunu biliyorduk zaten. Hani biz yıkılacak diye bekliyorduk. Evden alelacele çıktık. Dedim ki eşime, hani benim oturduğum yer 10 katlı bir yer. Ben 4. katta oturuyorum. Eşime dedim ki annemlerin evi sağlam, az katlı, yeni yapıldı. Oraya gidelim. Buradan çıktık, sadece 15 dakika sonra bir haber geldi. Dediler ki Sait Bey sitesi yıkılmış. İnanamadım. İnanamadım. Çünkü ben 12 Şubat'ta oturuyorum. Onlar Dulkadiroğlu'nda oturuyor. Burada yıkılan hiçbir bina görmedik. Sadece gördüğüm 2 tane cami minaresinin yıkılmış olmasıydı. Diyorum ki hani nasıl yıkılmış olabilir? Hemen gidelim, kurtarırız, çıkartırız. Yani bunun da bu arada altını çizelim. O semtte başka bir yıkım, bu kadar büyük bir yıkım da yok. Yani esasında 2 minare diyorsunuz. Yani diğer binalar duruyor. Bu kağıt, köpük gibi, kağıt gibi çok yeni bir bina olmasına rağmen bu yıkılıyor. Yani esasında bütün bunlar olası kast için daha ne söylensin altını özellikle çiziyorum. Yahya Kemal Mahallesi'ne, Dulkadiroğlu bölgesine, Yahya Kemal Mahallesi'ne gittiğimizde yol boyu bakıyorum. Yol boyu bir tane bina yıkılmamış, bir tane. Sait Bey sitesinin önüne geldiğimde ben dehşete kapıldım. Yok böyle bir yıkım. Bir video var. Yok böyle bir dehşet. Birkaç tane video var. Siz de yayından önce beraber baktık esasında. Bir tane Nevzat Bey hemen olaydan sonra çekilmiş olan bir video vardı. Ona bir bakalım. Sonra bizim o şok geçireceğimiz, sevgili seyirciler, şok olacaksınız. Bir başka video daha var. Bu hemen olay sonrası değil mi? Yani hemen Evet, depremin o günün sabahı. sabahı bu.
Daha önce Sait Bey ile ilgili yayın yaptım, şeyi hatırlıyorum. Bir açıya dönüyor. Orada bütün binalar duruyor. Yani bakın, mahallede her şey yerli yerinde. Bir tek Sait Bey sitesi yok. Öyle söyleyeyim ben size. Burada da bu kazıyı yapan kişi benim amcam. Orada yakınlaştırdığımızda bir cenaze var, ayağı gözüküyor. Evet. Onu babam zannetmiştik. Üçüncü kattaki komşumuzmuş. Onu da biz çıkarttık. Babam zannettiğimiz için. Çünkü yıkım o kadar kötüydü ki. Hangi kat, Nerede? hangi Bilmiyorum. daire, neresi belli değildi. Anladım. Bir tane video var, bu Nevzat Bey, onu verebiliyor muyuz? Hani bu bizim çok şok geçirdiğimiz, onu verebiliyor muyuz? Bir 3,5 milyon izlenen, sanıyorum değil mi? Siz söylemiştiniz sosyal medyada. Bu videoda enteresan bir detay var sevgili seyirciler. Tuğba Hanım söyleyecek. Ben şöyle, siz anlatın Tuğba Burası, Hanım. Biz böyle görüyoruz. burası e, depremin ilk dakikalarında bunu yoldan geçen bir vatandaşımız çekiyor. Hı hı. Orada yan bloktaki komşumuzun eşi kendi başına çıkmaya, çırpınmaya çalışıyor. Biraz Evet, geri, burada. Evet, şurada. burada. Bakın sevgili seyirciler, şurada yeşil, bak, evet, Evet, burada yeşil duvarın altında eli gözüküyor, kafası gözüküyor. Orada kendi başına o küçücük alandan çıkmaya çalışıyor. şey soracağım size. Bu 6 Şubat'ta, yani 6 Şubat'tan sonrasında biz çok fazla meseleye sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Hepimiz katıyorum sevgili seyirciler, ama 6 Şubat günü oraya bu İstanbul'dan işte koşanlar, yardım toplayanlar, enkaz görüntüleri vesaire, işte geldi, yetişti, yetişmedi, enkaza işte kimse gelmedi. Bütün bunlar uzun müddet konuşuldu ya. O gece yaşananları da biraz anlatmanızı istiyorum. Ee, Depremin ilk dakikalarında biz zaten enkaz alanına ulaşan ilk insanlardandık. Yani ilk kişilerdendik. Oradaki vatandaşlardan sonra aileler olarak ilk ulaşanlardandık. Oraya ulaştığımda dehşete kapıldık. Hı hı. Binanın içinde ailemi aramaya çalışıyorduk. Bir tek babaannemi sağ olarak çıkartabildik. Onun dışında babamın cenazesini birinci gün tespit ettik ama çıkartamadık çünkü yardım yoktu. Ekip yoktu, ekipman yoktu. Hani televizyonlarda biz üzüntüyle izlerken bir yerde deprem olduğunda hani ilk anda ulaşılıyor. Hep bekledim. Hep bekledim, dedim ki şimdi gelecekler, şimdi gelecekler, şimdi gelecekler. Telefonlarımız çalışmıyordu. Kimseye ulaşamıyorduk. Yardım isteyemiyorduk. Ben yalın ayak o soğukta itfaiyeye kadar gittim. Valilik binasına kadar gittim. Yani hani ekip yok, ekipman yok. İnsan gücüyle yapabileceğimiz bir şey de yok. Hani bir kazma kürek ne bulabilirsek. Ki bir tane kazma bulduk. Onu da enkazda zaten kullanıyoruz. Onun dışında biz babamın cenazesini bir gün boyunca o beton yığınlarının altında seyrettik. Hiçbir şey yapamadık. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. İkinci gün kendi çabalarımızla bir iş makinesi bulup getirdiğimizde babamı çıkarttık. Onu çıkartırken babamın eli sıkışıyor. Elini kurtarmaya çalışırken büyük bir ihtimal annemi tutmaya çalışmış. Babamın elinin olduğu yerde annem var. Büyük bir ihtimal elini, yani onu tutmaya çalışmış veya korumaya çalışmış. Annemi de o şekilde bulduk. Dedemle Sude'mi bulamadık. Üçüncü güne kadar. Üçüncü günde dedemi bulduk. Üzerinde tapliye vardı. Aynı şekilde onu da çıkartamadık. Hı hı. İkinci deprem olunca iş makinesi operatörü korkup kaçtı. Yandaki bina üzerimize yıkılacak, ben ölmek istemiyorum diye. Hı hı. Üçüncü gün dedemi gelen oradaki diğer işte kaybolan ailelerin getirdiği iş makinalarıyla önce dedemi çıkarttık. Sonra da Sude'min yerini tespit ettik. Pelin Hanım, yani o kadar zor bunları bilip yaşamak ve Ya, sonrasında hatırlamak Tuğba Hanım, hiçbir şekilde aklımızdan çıkmıyor. Türkiye'de sadece birkaç hafta önce depremle ilgili bir çağrı yapıldı ve çok kapan. Benim Sude'mi bulduğumuzda
bu şekildeydi. Yani kendisini korumaya çalışmış ve Çok benim kalem tutan elleri, kardeşimin kalem tutan elleri bu şekildeydi ve biz onu kefenleyene kadar bu elleri açılmadı. Ve hiçbir yerinde kan yoktu, bir tek avuçlarında vardı, avuç içlerinde. Çünkü o kadar ki canı yanmış. Bu ellerini sıkmaktan o kadar ki canı yanmış. Bir tek ellerin içinde kan vardı. Bize yaşattıkları travma çok ağır. Bize yaşattıkları acı çok ağır. Ve biz bu acının içinde daha beter bir acıyla karşılaştık. O da adaletsizlik. evet. Yani Biz adalete ulaşamadık, erişemedik ve bize adaleti altın tepside sunmaları gerekirken biz karanlıkta iğne aradık. şimdi burada sadece öncelikle yani başınız sağ olsun, bunu söylüyorum sürekli. Şu anlattığınız şeyleri dinlerken böyle hani nereye bakacağımı, ne yapacağımı ben bilemiyorum. İzleyenler de aynı şekilde olduğunuzdan eminim. Bir insanın gerçekten karşılaşabileceği en büyük acılardan birini anlatıyor Tuğba Hanım, yaşadıklarını bakın. Yani filmlerde gördüğümüzde falan bakamadığımız bir şey oturdu, anlatıyor. Enkazdan babasını, annesine, kardeşine, dedesini nasıl çıkardığını, çıkaramadığını. Bununla yaşamak çok zor. Şimdi depremle ilgili bu olası kasta altını çok çizmeye çalıştığımız bir şey var. Depremi önceden bilemeyiz, evet. Yani bu bir doğal afet. Bu Allah'ın bileceği bir iş. Bunda söylediğim hiçbir şey yok. Fakat bize yani kula düşen ne? Gereken önlemleri almak, doğru yapıları yapmak. Yani burada bir kast var. Burada cana kast var. Yani burada binadaki hata, bu demin anlatılan acıda binadaki o binanın projesini onaylayan kişinin de payı var. Müteahhit değilim diyen marketçinin de payı var. Ya burada bu işin sorumluları, bu bir doğal afet, yapılacak bir şey yoktu deyip kenara çekilebilecek bir acı değil. Sorumluyuz biz bu insanlara karşı. O yüzden inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Pelin Çok zor. Hanım, doğal afet dedi, depreme doğal afet. Evet, doğal afet. Evet. Bana Değil kalırsa, bana kalırsa yağmur yağması da bir doğal afet. tabii Kar ki. yağması da doğal bir afet. Sel Ben doğal. bir ev yaptırdığında çatısını yaptırmıyorum. Diyorum ki Rabbim korur. Bir yağmur yağdığında bunun altında ıslanacağımı, kar yağdığında üşüyeceğimi, orada yaşayamayacağımı biliyorum. Bunun için önlem olarak ne yaparım? Çatı yaparım. Bir Tabii. bina yapılırken de buranın denetimi yapılacak, şantiye şefi bulundurulacak, malzemenin en iyisi kullanılacak, etriyeydi, demirdi, çirozdu, bunlara dikkat edilecek. Ve en önemlisi kentsel dönüşümden yapılan bir binada bize güvendesiniz deniliyor, değil mi? Güvende değiliz. Yani Güvende olmadığımızı Sayit listesi dosyasında görüyoruz. Kentsel dönüşüm güvenli yapılar yapmak için değil, kağıt üzerinde güvenliymiş gibi gösterilmesi için yapılmış. çok önemli Ve bir şey ben Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunu özellikle şuraya da not aldım. Bakın, kentsel dönüşüm lafını biz psikolojik olarak şöyle bir şey var Tuğba Hanım. Hani siz de demin dediniz ya, bizim ev yıkılmadı, çıktık. Annemlerin evi sağlam demişsiniz. Çünkü kentsel dönüşümden yeni yapıldığı için. Şimdi ben İstanbul'da, hani burada da her yer kentsel dönüşüm. İnsanlarda psikolojik olarak şöyle bir şey var. Bizim bina yeni. Yeni kentsel dönüşümde yapıldı. Kentsel dönüşüm eşittir güvenlik demek değil. Kentsel dönüşümden sonra yapıldı diye güvendesiniz demek değil. Raporların, kullanılan malzemenin önemi var. Mesela burada sizde malzemelerde sıkıntı var mı? Başka dosyalarda mesela bütün şeyler, hiçbir şey yönetmeliğe uymuyordu. Malzemeler de doğru değildi mesela. beton kalitesi projenin çok altında. Hadi bakalım. Etriye çiroz yok denecek kadar az. Deprem çirozları yok denecek kadar az. Demirler yetersiz. Zaten köpükten yapılmış bir bina. Kolon ve kirişlerin içinde köpüklerin çıktığı bir bina. Enkazın ilk saatlerinde biz oraya gittiğimizde o karanlıkta hani can havliyle parçaları alıp atıyoruz. Sonrasında diyorum ki ya ben bu koca blokları nasıl alıp atıyorum? Meğersem köpük atıyormuşum. Buyurun. Onda hava aydınlanınca gördük. Buyurun. Buyurun. Yani şunu demek istiyorsunuz esasında, hani kentsel dönüşümden sonra hızla yapılmış ama kimse, peki ama ya şunu soracağım, dönüp dönüp aynı şeyi soruyorum. Bunu kim denetlemiş? Yani bu binayı bunlar yapmışlar. Kim denetlemiş? Ha, raporda kimin imzası var? Buna kim tamam ya demiş ya? 3,5 katı kaçak yapılırken 400 metre uzağımızdaki belediye burayı denetlemiyor.
göz yumuyor, dost ahbap ilişkisi içerisinde arka çıkıyor. Yapı denetim, dost ahbap ilişkisi içerisinde denetlememiş, geriye dönük evrak hazırlamış. Şantiye şefi, müteahhitin akrabası diyor Hah, ki ben hatta projede adım var ama benim işte 5 tane şantiye şefliğim olduğu için iptal edildi diyor. Ama da raporlarda adı gözüküyor. Ben inşaat alanına hiç gitmedim diyor. Ama adım var, senin sorumluluğun var. yahu inşaat alanına gitmediğiniz bir yerin şantiye şefi nasıl olabilirsiniz ya? Yani hani nasıl olabilir? Uzaktan şantiye Kağıt şefi üzerinde. ya. Hani bu Kağıt üzerinde. Allah aşkına yani söylerken şey yapıyorum yani bir şantiye şefine gidecek şantiyeyi denetleyecek değil mi? Uzaktan şantiye şefliği yapılmış. Nereden görülmüş böyle bir şey? Böyle olabilir mi bu ya? Şantiye şefinin birkaç evrakta imzası var. Geri kalan imzaların hepsi müteahhit Hasan Çam'ın imzası var. Neymiş yönetmelikte şöyle bir madde varmış. Hı. Şantiye şefinin bulunmadığı yerde müteahhit onun yerine imza atabilirmiş. Hemen araya giriyorum. Peki bu müteahhit o zaman mahkemede ben inşaattan hiç anlamam nasıl diyor imza atıyorsa anlamadığı şeyin altına nasıl imza atıyor? Ben de bu soruyu soruyorum. Savunduğumuz şey bu. Mahkeme heyetine anlatmak istediğimiz, kendimizi ifade etmeye çalıştığımız ve bu binanın yani tutun temelinden tutun bitimine kadar, çatısına kadar usulsüzlüklerle dolu bir bina. En çok denetlenmesi gereken bir bina. Çünkü kentsel dönüşümle yapıyor, devlet güvencesiyle yapılıyor. Bir önceki yapıya çürük deniliyor ve daha çürüğünü yapmaları için onay veriliyor. Kentsel dönüşüm adı altında yapılıyor bu da. Yani Hani bir betonarme binanın 30-40 yıl ömrü vardır. evet. Veya 50 yıl ömrü vardır. Şu an uzmanların savunduğu bu. Bu betonarme binaların 30-40 yıllık ömrü vardı. Ondan sonra kentsel dönüşüme veya işte güvenli yapılara geçilmesi öneriliyor. Hadi 30-40 yıllık binaların yıkılmasını anlayalım. Bunlar için de önlem alınmamış. Çünkü Ki onu 2021 yılında İRAP raporları var. Bunun evet. için de önlem alınmamış. Peki 5 yıllık bir binada siz ölen insanlarla 50 yıllık bir binada hayatını kaybeden insanların aynı kefeye koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki 50 yıllık binada 50 yıllık yıkılan bir binaya bilinçli taksir diyorsunuz. Peki 5 yıllık kentsel dönüşümle yapılan bir binaya nasıl bilinçli taksir diyorsunuz? Ve o bölgede yıkılan tek bina. Yani bundan Başka herhalde bina yok yıkılan. bundan daha tane tane anlatamazdı Tuğba Hanım ama ben hani tekrar şöyle söyleyeyim. 30 yıllık 40 yıllık eski bir bina depremde yıkıldığı zaman bilinçli taksir. Hani zaten artık dayanıklı değildi, yıkılabilir diyoruz. Koydum kenara. 5 yıllık, 6 yıllık kentsel dönüşümle yapılmış, tırnak içinde çokça da denetlenmiş olması gereken bir bina yıkıldığı zaman herhalde demiyoruz. Aynı kefeye koyamayız. Burada yeni bilinçle yapılmış bir bina olması gerekiyor. Burada da artık 40 yıllık eskimiş bir bina olması gerekiyor. Bu ikisini aynı şekilde değerlendiremeyiz. Bu elma ile armut kadar farklı. Bundan daha herhalde tane tane söyleyemeyiz diye düşünüyorum. 76 yılında hazırlanan deprem yönetmeliğinde yapılan binalarla 2007 yılı yönetmeliğiyle yapılan binaları siz aynı kefeye koyup aynı şekilde yargılayamazsınız. Bu Mümkün değil. adil olmuyor. Peki bir şey soracağım Tuğba Hanım. Şimdi Cuma günü karar duruşmasında istediğiniz karar çıkmazsa ne yapacaksınız? Yani olası Ya kasta olmazsa yine ne yapacaksınız? olası kasta olmasa mücadeleye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Benim sevdiklerime benim bir sözüm var. Eğer istediğimiz gibi olası kastan bir karar çıkmazsa veya bir ek savunmaları dahi alınmazsa tek düşündüğüm şey ben o mahkemeden çıkınca ailemin yanına nasıl gideceğim? Yani onlar için mücadele ederken inanıyorum elimden gelen her şeyi yaptım. Yapıyorsunuz. İnanıyorum mücadele ettim. Yapıyorsunuz. Ama buna rağmen adalet sağlanmazsa savunduğum tek şey var Pelin Hanım. Biz 6 Şubat'ta o enkazın altından sevdiklerimizi çıkarttık. Ama omuzlarımıza öyle ağır bir yük yüklendi ki o enkazın altında biz kaldık. Ve 3,5 yıldır verdiğimiz mücadelede diyorum ki biz yaşamak istiyoruz. Nefes almak istiyoruz. Nefes almak için de adalete ihtiyacımız var. Ne olur yalvarıyoruz. Bizi bu enkazın, bu sorumluluğun, bu yükün altından kaldırın. Adaleti tecelli edin. Adalet gelecekse olası kasla gelecek. 45 kişiyi öldürüp de
hala ben işte maddi zararlarım var, iş yerlerim sıkıntıda, beni çıkartın, ben çok mağdurum diyen insanları aramıza katmaları adil değil. Hala çıkıp işinin başına geçmeyi düşünen ve hala inşaat alanında faaliyet göstermeyi düşünen bir insanı aramıza katmaları vicdanen de aykırı. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kapamadan önce ben şöyle bir soru hazırlamışım size. Gerçi siz o soruya cevap verdiniz ama daha netleştirebiliriz isterseniz. Ben şöyle bir şey soracaktım size. Bu 6 Şubat'tan sonra tabii ki bu siyaset üstü bir mesele. Yani bu bir felaket. Burada hiç siyasi bir soru sormuyorum asla. Çünkü siyaset üstü bir mesele ama yine de hani devlet büyüklerinden, işte siyasi isimlerden, muhalefet partilerinden yani kamu yani toplum önündeki isimlerden destek geldiğini düşünüyorum. Yanınızda olduklarını düşünüyorum. İrtibata geçtiklerini düşünüyorum sizlerle. Bana onu anlatır mısınız? Kimler yanınızda oldu? Kimlere ulaşamadınız? Ya da süreç boyunca bu yanınızda olanlar hep yanınızda olmaya devam etti mi? Buradan kimlere seslenmek istersiniz? Çünkü birilerine seslenmek istediğinizi tahmin ediyorum. Sağ olsunlar. Meclise gitmek istediğimizde de bakın biz dediğimiz gibi deprem siyaset üstü bir mesele. Ve burada hani şu partiydi bu partiydi dillendirmek istemiyorum ama yanımızda olan çok kıymetli insanlar var. Çok kıymetli vekillerimiz var. Sesimize ses olmak isteyen, ilk günden bu yana bize desteklerini esirgemeyen insanlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Yeni Adalet Bakanımız göreve ilk geldiğinde mağdur olan beni bulsun dedi. Evet, öyle dedi. Bakanım, mağduruz, adalet arıyoruz. Adalete adalete olan sesimizi sizlere çok duyurmaya çalıştık ama duyuramadık. Duydunuz veya duymamazlıktan geldiniz. Buradan Pelin Hanım'ın Pelin Hanım'ın vasıtasıyla seslenmek istiyorum. Sesimizi duyun. 10 Nisan'da Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmamız var. Adalet istiyoruz. Tek istediğimiz şey adalet. Adaletin eşit bir şekilde bizler için de sağlanması. Bizleri göz ardı etmenizi istemiyoruz. Bizleri görmezden gelmenizi istemiyoruz. Sesimizi duyun. Çektiğimiz acıları görün ve omuzlarımızdaki bu yükü alın. Biz enkazın altından çıkmak istiyoruz. Nefes almak istiyoruz. Bunu da ancak adaletle alacağız. Lütfen sesimizi duyun. Mahkeme heyetine de seslenmek istiyorum. Vereceğiniz o karar bizim sevdiklerimizi geri getirmeyecek. Ama 6 Şubat'ta 53 bin insan vefat etti. 53 bin insandan bahsediyoruz. Olası bir depremde hiç kimsenin garantisi yok. Bir dahaki 53 bin içinde olmayacağının. O yüzden vereceğiniz karar gerçekten çok önemli. Vicdanen ve hukuken adaletli bir şekilde, vicdanlı bir şekilde karar vermelerini istiyorum. Onlar da çok iyi biliyorlar. Bu dosyanın deprem davaları içerisinde emsal dosyalardan bir tanesi olduğunu, olası kasta en yatkın davalardan bir tanesi olduğunu. Bunu herkes söylüyor. Yani kime anlatsam bu bina bu şekilde yıkıldı ve biz şu süreci yaşıyoruz dediğimizde yani dehşete düşüyorlar. Bu bina nasıl olası kastık değil. Olası kast olmaması imkansız. Bakın yayının başında da anlattık. Gerçekten yani olası kast kararın çıkmaması çok şaşırtıcı bir şey olur ama buradan seslenmiş oldunuz. Ben de kapatırken şunu rica edeceğim. Yayını lütfen paylaşın. Yayının altına yorum yapın. Yayını izleyin. Yani yarısında benim içim götürmüyor, bakamıyorum demeyin. Çünkü Tuğba Hanım demin ne dedi? 53 bin kişi dedi. Bir sonraki, ki Türkiye bir deprem ülkesi. Bir sonraki 53 binin içinde olup olmayacağımızın garantisini bize kimse vermediği için bunu izlemek zorundasınız. Bu acıya böyle bakmak zorundasınız. Görmezden gelemezsiniz. Çünkü hepimiz sorumluyuz. Ben tekrar teşekkür ediyorum size ve Cuma günü beklediğiniz kararın çıkmasını umuyorum. Ama devamında da akabinde de irtibat halinde olmak istiyorum sizle. Adalet arayışınızda yanınızdayım sonuna kadar. Çok çok teşekkür ederim konuk Çok olduğunuz için. teşekkür ederim. Sesimize ses olduğunuz, yanımızda olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür